Marka günahlarına bu kez oldukça güçlü bir bilgiyle başlayalım istiyorum. Dünya genelinde en çok insanın bildiği ve duyduğu an anladığı kelime sizce hangisidir? Dünya geneli derken en ilkel kabilelerin de buna dahil olduğunu söylemiş olayım. Sizin şu an cevap verme şansınız olmadığından ben cevaplayacağım. Okey. Yani kelimemiz okey. İkinci kelimeyi de soracağım ancak durum aynı olduğu için bir ipucuyla söyleyeyim. Coca-Cola. Bu içeriğimizin markası da tabii ki Coca-Cola. Yalnız size markanın ne kadar çok insan tarafından bilindiğini değil, günahlarını anlatacağız. Hazırsanız başlıyoruz. İçeriye geçmeden yalnızca birkaç saniyenizi alacağız. GZT olarak yaptığımız işi önemsiyoruz ve çok çalışıyoruz. Amacımız da GZT YouTube kanalını 1 milyon aboneye ulaştırmak. Bu da sadece sizin katkılarınızla mümkün. Abone ol butonuna tıklayarak 1 milyon yolculuğumuzda Bize destek olabilirsiniz. Bir kişiden ne olur demeyin. bizim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ediyor. Ve hemen içeriye dönüyoruz. Başlayalım. Özellikle Coca-Cola karıştığı çok sayıda skandala rağmen dünyanın 200'den fazla ülkesinde bilfiil tüketilmeye devam eden dünyanın en popüler markalarından biri konumunda. Şu anda bir imparatorluğa dönüşen bu şirket Amerika'da yaşayan eczacı John Pemberton tarafından 1886'da kuruldu. Pemberton'ın amacı kendini rahatlatacak bir içecek elde etmekti. Bu isteğin altında yatan neden kendisinin Amerikan İç Savaşı'nda albay olarak hizmet ederken yaralanmasıydı. Yaralarını ve psikolojisini yatıştırmak için kimya ve eczacılık yeteneklerini kullanarak bir içecek elde etmeye çalışıyordu. Fakat bu elde ettiği yeni şurup umduğundan çok daha farklıydı. Günümüzde bu formülün bir kısmı bizden gizleniyor gibi gözükse de formülün bilinen kısmının bile ne derece zehirli olduğunu şişenin arkasını çevirince görebiliyoruz. En sonda soracağımız soruyu baştan soralım. Kendini yatıştırmak için keşfe çıkan birinin gazlı içecek bulması ne kadar normal bir şey? Ve bu içeceğin sağlıklı olmasını beklememiz normal mi? Biz bu soruları sizin yerinize cevaplayalım. Tabii ki hayır. Çünkü 1886'da bardağı 5 centten satışa sunulan bu içeceğin insan vücuduna ve doğaya verdiği zararlar saymakla bitmiyor. Üstelik bu zararların ilerleyen bölümlerde sadece insan sağlığına değil, gezegenimize ve hatta geleceğimize olduğunu anlayacaksınız. Coca-Cola'nın başarı hikayesinde çok sayıda dönüm noktası olduğunu biliyoruz. Ancak bunlardan biri oldukça önemli ve hatta kritik bir isme işaret ediyor. Asa Griggs Candler. Bu adam Coca-Cola'nın tam anlamıyla her yerde bilinir olmasını sağlayan isim diyebiliriz. Peki bunu nasıl yaptı? Öncelikle ürünün herkes tarafından rağbet görmesi için eşantiyonlar verip kampanyalar düzenleyerek bir talep patlaması oluşturmayı başardı. Kendi tasarladıkları ürünlerle sadece tek kullanımlık şişeleriyle veya içecekleriyle değil, insanların evlerinin her köşesinde yer almaya başladılar. Ayrıca özellikle okulların önünde çok sayıda basit Coca-Cola standları açarak öncelikle çocukların bu içecekten etkilenmesini ve onlar için ciddi bir tüketim ürününe dönüşmesini sağladı. Yani Coca-Cola için çocukların denkleme dahil olması her şeyi baştan sona değiştirdi. Evet, pazarlama stratejisi de tamam. Ancak artık yavaş yavaş karanlık tarafa doğru geçebiliriz. Coca-Cola her yıl 110 milyardan fazla tek kullanımlık plastik şişeyi piyasaya sürüyor. Bu hamlesiyle de dünyadaki iklim krizinin en büyük paydaşlarından biri haline geliyor. Kurulduğundan bu yana çok sayıda çevreci etkinliğe sponsor olmaktan asla geri durmayan şirket, bahsedilen tüm bu sorunların en büyük nedenleri arasında gösterilen plastik şişeleri üretmekten hiç vazgeçmiyor. Bunların üretimi sırasında salınan sera gazlarının atmosfere etkisini konuşmaya gerek bile yok. Az önce sponsorluklar dedik, ancak bir Coca-Cola sponsorluğu diğerlerinin çok ötesinde bir ironi içeriyor. 27. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda dünyanın çeşitli noktalarından onlarca farklı aktivist özel konuşmalar yaptı. Bu konuşmalar birçok ülkede canlı yayınla milyonlara ulaştı. Peki bu etkinliğin ana sponsoru sizce kimdi? Tabii ki Coca-Cola. Bu arada bu meselede birçok ülkenin oldukça yoğun bir çifte standart tavrı olduğunu söylemeyiz. İngiltere COP26 konferansı için fosil yakıt şirketlerini sponsor olarak kabul etmedi. Fakat Coca-Cola'ya tam anlamıyla büyük bir kıyak geçerek şirketin COP27'yi desteklemesinde bir sorun çıkartmadı. Yani onlara göre Coca-Cola söz konusu olduğunda herhangi bir çevre sorunu görünür olmuyor diyebiliriz. İngiltere'nin çevre konusunda sorunsuz kabul ettiği ve yüzlerce alt markaya sahip olan Coca-Cola her bir saniyede binlerce tek kullanımlık plastik şişe satıyor. Üstelik tek kullanımlık şişelerin sadece %7'sinde geri dönüştürülmüş plastikler kullanılıyor. Geri kalan %93, yani yılda neredeyse 100 milyar şişe okyanuslara, karaya, havaya, kısacası tüm çevremize çöp olarak geri dönüyor ve kirliliğin de artmasına bizzat neden oluyor. Günde 1,9 milyar tek kullanımlık şişe satan firma, okyanusları çöplüğe çevirerek kuşların bile midesinden Coca-Cola şişesi ve kola çıkmasına neden oldu. Dünyanın birçok büyük şirketinin dünyayı fazlasıyla kirlettiğini artık biliyoruz. Marka günahları serisi ilerledikçe bu markaları daha da yakından tanıyacağımıza da eminim.
Peki sizce bu şirketlerin diğer ortak özellikleri ne? Maalesef hemen hemen hepsi işçilerine zorbalık derecesinde kötü davranıyor ve haklarını asla vermiyor. Son günlerde yapılan grevlerden ötürü Coca-Cola arzının bazı bölgelerde tükenebileceği özellikle İngiliz medya kuruluşları tarafından yoğun biçimde konuşuluyor. İnsanların kola bulamayacak seviyeye gelmesinin nedeni ham madde sıkıntısı değil, işçi sıkıntısı. Yorkshire'daki grevin ana nedeni Coca-Cola'nın işçilerine iyi davranmaması ve işçilerin hak ettikleri maaşları almamaları olarak karşımızda. Eylemlerin Yorkshire'daki kola arzını bitme noktasına kadar getirmesi durumun vahametini gözler önüne seriyor. Coca-Cola'nın yönetici kadrosu da çalışanların en büyük sorunlarından biri olarak değerlendiriliyor. Şimdiye kadar 129 farklı orta düzey yönetici Coca-Cola yöneticilerini mobbing dolayısıyla dava etti. Tavır ve davranışlardaki tutarsızlık bir yana mesai saatlerindeki dengesizlik ve sorunlu üsluplarda yoğun bir biçimde davalara konu oldu. Yani Coca-Cola'nın görünen şaşalı fabrika ve yönetim birimlerinde de durumun pek parlak olmadığını söyleyebiliriz. Buradan başka bir noktaya geçelim istiyorum. Hiç içtiğiniz şişeyi çalkalamayı denediniz mi? İşte Coca-Cola'nın insanlara yaşattığı bir skandal daha. Gelin bu skandalda neler yaşanmış bir göz atalım. Bu sefer Kuzey İrlanda'ya gidiyoruz. Kuzey İrlanda'da gerçekleşen olayda şişelerin içinde insan dışkısına rastlandı. Bu olayın üzerine Kuzey İrlanda polisi kapsamlı bir araştırma başlattı. Şirket soruşturma sonrası tüm şişelerini toplatmak zorunda kaldı. Üretim malzemelerinin dünyanın çeşitli yerlerinden ithal edilerek birleştirildiğini de düşünürsek sorunun ciddi boyutlara ulaştığını söyleyebiliriz. Coca-Cola bu insan dışkısı bulaşmış makinelerin 15 saat boyunca titizlikle temizlendiğini kamuoyuna açıklasa da bu açıklamalar tatmin edicilikten oldukça uzak kaldı. Üstelik bu skandala imza atan markanın 500 ayrı alt markaya sahip olduğunu da biliyoruz. Bu üretim bandında diğer markalar için de üretim yapıldıysa insanlar sadece kolayla zehirlenmedi diyebiliriz. Çünkü bildiğiniz çoğu içecek markasının sahibi de onlar. Gazlı içeceklerin insan sağlığına zararları ve bu skandalların ispatına rağmen yeni light ve sıfır şeker versiyonların ciddi talep gördüğüne tanık oluyoruz. Sadece light veya zero versiyonlar gerçekten masum mu? Gelin buna da bir göz atalım. Bu şekersiz veya diyet içecekler düşündüğünüz kadar masum değiller. İnanın bu versiyonlar diğerlerinden çok daha zararlı desek abartmış olmayız. Zira bunlar tatlandırıcı olarak aspartam isimli bir maddeyi içeriyor. Aspartam uzun sıcaklıklara dayanabilen bir madde olduğu için itfaiyecilerin elbiselerinde kullanılan maddelerden biri. Coca-Cola'nın tatlandırıcı olarak kullandığı formülün ana bileşenlerinden biri de bu. Yani bir içeceğin şeker yerine tatlandırıcı içermesi daha zararlı maddeler içermediği anlamına gelmiyor. Coca-Cola şişelerinin içindeki dünya tahmin ettiğinizden çok daha karanlık. Bir örnek daha verelim istiyorum. Gıda skandallarına en çok rastlanan ülkelerden biri olan Çin'de 122 bin kasa Coca-Cola'ya yanlışlıkla klor karıştığı açıklandı. Tadilatta yapılan yanlışlıklardan ötürü olayın yaşandığı bildirilse de bu 76 bin kasa kola piyasaya sürüldü. 44 bin kasaya Çin tarafından el konuldu. Karışan klorun insan sağlığını etkilemeyecek kadar az olduğu aktarılsa da ne kadar doğru olduğunu bilmek oldukça zor. Coca-Cola karıştığı her skandalda insan sağlığını etkilemeyecek kadar ibaresini kullanarak tabiri caizse paçayı kurtarmaya çalışıyor. Hatta İngiliz bilim adamlarına rüşvet ödeyerek Coca-Cola'nın sağlığa zararlı olmadığını söyletmeye de çalıştılar. Bunun temel nedeni de asla kırılmasını istemedikleri üstün şirket imajı. Biz Marka Günahları serisinde markaların istediklerini değil, gerçekleri konuşmaya devam edeceğiz. Bu içeriğimizin markası da tabii ki Coca-Cola. Yalnız size markanın ne kadar çok insan tarafından bilindiğini değil, günahlarını anlatacağız. Hazırsanız başlıyoruz.